C, Z, E. Merhaba, ben Cemile Zeynep Er Yılmaz. Bu hafta sanat dünyasında çok az konuşulan bir konudan bahsedeceğiz. Para kazanmak. Metropolitan Sanat Müzesi'nin Met Gala'yı düzenleyen sanat kurumunun eski direktörü Thomas Hoving'in sanatla ilgili bilge sözlerine kulak verelim. Sanat seksidir. Sanat para seksidir. Sanat para seksi, sosyal tırmanma fantastiktir. Evet, bu gerçek. Hayır, İngilizceden Türkçe'ye çevrilirken kaybolan bir anlamı yok. Açıkçası Andy Warhol'un şu ünlü sözünden pek bir farkı da yok. İş hayatında iyi olmak sanatın en büyüleyici türüdür. Ya da dünyanın en zengin sanatçılarından net değeri 700 milyon dolar eden İngiliz Damon Hirst'ün şu lafı: sanat en muhteşem para birimidir. Birbirinin aynısı sözler bunlar. Hepsi para kazanmayı yüceltiyor. Sanat pratiğinin merkezine yerleştiriyor. Hatta sanatı bir varış noktası olarak görmüyor. Sanat, varış noktası para kazanmaya giden bir araç. Tabii ki yaşadığımız sosyoekonomik sistemde her bireyin son varış noktası ölüm değil, para. Eleştirdiğim insanların para kazanması gerektiği değil, aksiyonlarındaki ve kararlarındaki neredeyse tek motivasyonun para olması. Sanat fuarları ve müzayedeler, sanatın her şeyden önce bir işletme ya da ekonomik girişim olarak görüldüğü organizasyonlardır. Sanat fuarları ve sergiler, sanatın sergilendiği etkinliklerdir. Ancak farklılık gösterirler. Sanat fuarlarında çeşitli galeriler ve bağımsız sanatçılar eserlerini satın alma potansiyeline sahip yerel ve uluslararası koleksiyonerlere gösterirler. Her kurumun kendi standı vardır. Amaç sanatı göstermekten öte satmaktır. Davetli değilseniz giriş çok pahalıdır. Her yıl gerçekleşirler. En fazla 6 gün sürerler ve dünya çapında büyük şehirlerde düzenlenirler. Örneğin Frieze ya da Art Basel. Benim için heyecan verici organizasyonlar değillerdir. 2018'de ve 2019'da Frieze'in Londra'daki fuarlarına katıldım ve aklımda kalan bir sanat eseri yok. Çünkü sergileme metotları klasiktir sanat fuarlarında. En pahalı, en trend ve gözde sanatçıların eserlerini yan yana asarlar. Yatırımcı değilseniz ya da sanatı vergi kaçırmak için kullanmayacaksanız sıradan gelebilir, ilginizi çekmeyebilir. Geçen sene arkadaşımı Hong Kong'da ziyarete gittiğimde şehirde Art Basel fuarı gerçekleşiyordu. Sürekli duyduğum sanat dünyasının en büyük isimlerini, galerileri ve koleksiyonerleri bir araya getiren bu fuara gitmedim. Çünkü o noktada benim için sanatın maskesi düşmüştü. Doğru tercihlerimi yaptım. Yeteneklerimi gösterebileceğim sanattan başka bir alan yok mu? Bu ilerlediğim yol doğru mu? Sürekli kendime soruyordum bu soruları. Hala her gün soruyorum. Kendinden şüphe duymak sanat dünyasının bir getirisi. Sanat dünyasına girerken kapıda böyle rozet gibi iliştiriyorlar. Bence sanat fuarlarının işlevini en iyi Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nın kurucusu Ali Gürel'i açıklıyor. Bir röportajında Contemporary İstanbul'dan şöyle bahsediyor: bu bir eğitim, görgü, ilişki, network meselesi. Bizim yaptığımız işin özü aslında networking'tir. Bu sene özellikle çok kuvvetli bir VIP programı yaptık. Daha cazip kılmak için daha seksi bir fuar yapmamız lazım ki herkes beğensin. 1994'ten 2001 yılına kadar Türkiye Otelciler Birliği Başkanlığı yapan Ali Gürel'i röportaj boyunca sanata dair bir yorum yapmaz. Sanat fuarının ne kadar seksi, ayrıcalıklı, VIP olduğunu vurgular. Sanat fuarları da zaten sanata bu kadar önem verir. Müzayede evlerine gelince, müzayede evlerindeki eserler sanat fuarlarının aksine ikincil piyasa eserleridir. Yani eserleri doğrudan sanatçılardan ve galeriden satın almazsınız. Eser önceki sahipleri aracılığıyla müzayedeye sunulur. Müzayede evinde eserlere tarih aşılanır. Burada bir eserin sanatçının kariyerinin hangi dönemine ait olduğunu görebilirsiniz. Eserler tarihsel önemleriyle sunulur. Ünlü müzayede evlerine Christie's, Sotheby's, Bonhams ve Phillips'i örnek verebiliriz.
Büyük müzayede evlerinde satış gerçekleşmeden hemen önce eserler sergilenir, halka ücretsiz sunulur. Daha önce adını duymadığınız eserleri görme fırsatına sahip olursunuz. Satışlar zaman zaman belirli bir tema etrafında gerçekleşebilir. Örneğin Londra'da Asya Sanat Haftası boyunca şehirdeki tüm müzayede evleri koleksiyonlarından sadece Asya'ya ait eserleri sergiler ve satışa sunar. Şehir oradan oraya koşan koleksiyonerlerle dolar. Şimdi düşünüyorum da benim Himalaya ve Nepal sanatında uzmanlaşmış ya da mücevherlerde uzmanlaşmış bilgisine güvendiğim arkadaşlarım çoğunlukla müzayede evlerinde çalıştılar. Yani müzayede evleri sanat fuarlarına kıyasla daha çok uzmanlık gerektiriyor. Tabii Christie's'in savaş sonrası ve çağdaş sanat bölümünün eski direktörü Brett Groening'in dediğini unutmayalım. Bu bir iş. Sanat tarihi değil. Bizim sanat dediğimiz bu bitirim dünyasında racon, yaptıklarınla ve yeteneğinle bir yere gelmek değildir. Racon, koleksiyoner, müzayede evi, sanat galerisi, sanat fuarı kurucusu arkadaş edinmektir. Dünyanın en zengin sanatçılarından Damien Hirst'ün sanat kariyerine bakarsak raconu daha iyi anlayabiliriz. 2018-2019'da çalıştığım White Cube Sanat Galerisi'nin kurucusu J. Joblin'le tanışması Damien Hirst'ün kariyerini sağlam temeller üzerine inşa etmesini sağladı. Britanya'da bir baronun yani bir asilzadenin ve muhafazakar parti liderinin oğlu olan Joplin, 90'lı yıllarda yükselen Young British Artist isimli sanat grubunun yaratıcısı ve en büyük mali destekçisi. Joplin, Hirst'e ihtiyaç duyduğu fonu sağladı, sanatçı sanat dünyasına ve asilzadelerin dünyasına giriş yaptı. Sonra Londra'daki dünyaca ünlü Saatçi Galeri'nin kurucusu, sanat koleksiyoneri Charles Saatçi ile tanıştı. Saatçi'nin 1990 yılında bir eserini satın alması ününe ün kattı. Charles Saatçi'nin babası Osmanlı Devleti'nde saatçilik yapan Iraklı zengin bir Yahudiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'ye göç edip dünyaca ünlü bir tekstil tüccarı oldu. Küratör ve PR asistanı olarak çalıştığım Jeans for Refugees sergisi de Saatçi Galeri'de gerçekleşmişti. Damien Hirst'ün sanatına gelince söylenecek pek bir şey yok. En ünlü sanat eserleri vitrindeki köpek balığı ve vitrindeki koyun. Bir de elmas kaplı platin kafatası var. White Cube'da çalışırken elmas kaplı kafatası posteri elime geçmişti. Ben de yaptığı yemeklerle beni doyuran yakın bir arkadaşıma hediye etmiştim. Eserlerinde hayvan parçaları kullanan Hirst'ün 1995 yılında çürüyen bir inek ve buzağının yer aldığı sergisi ziyaretçilerde kusma hissi yarattığı gerekçesiyle yasaklandı. 2022 yılında dijital versiyonları yani NFT'si satılan sanat eserlerini yakarak yok etti. Yaptığı eserler ve sergileri çoğu zaman provokatif, yani kışkırtıcı ve yenilikçi olarak tanımlanıyor Hirst'ün. Davranışları ve eksantrik kişiliği medyada sürekli yer almasını sağlıyor. Önceliğin sanat olmadığını, ticaret ve şöhretin sanatın yerini aldığını görüyoruz. Celebrity kültürüne yani şöhret kültürüne dayalı bir dünyada sanat anlayışı da bu yönde şekilleniyor. Aklıma Kadife Testere filmi geliyor. Filmin bir sahnesinde Çağdaş Sanat Sergisi'nde gerçek bir ceset sanat eseri olarak sergilenmişti. Yüzlerce ziyaretçi bu cesedi sanat eseri olarak görmüştü. Damien Hirst gibi sanatçıların orijinal bulunduğu ve sergilerin sosyal medyada topladığı beğeniler kadar konuşulduğu bir dünyada imkansız bir senaryo değil. Sosyal medya dedim, ünlü dedim, sanatçı dedim. Aklınıza biri geliyor mu? Banksy. Kimliği belirsiz İngiliz sokak sanatçısı. Hepimiz Sotheby's Müzayede Evi'nde açık arttırma sırasında parçalanan eserinin videosunu görmüşüzdür. Bu şovdan sonra eserin değeri 1,4 milyon dolardan 25,4 milyon dolara çıktı. Banksy'nin bu yaptığını, gizli personasını sisteme, sanat dünyasına eleştiri olarak görenler var. Zeynep'cim, sanat eserlerinin asıl değeriyle satış değeri arasındaki gelişigüzelliği gösteriyor. Piyasayı eleştiriyor bu eser. Banksy sanat piyasasını eleştiriyor. Aynı zamanda piyasanın eleştirdiği özelliğinden de en çok o faydalanıyor. En kibar şekilde
samimi bulmuyorum. Sanat ekonomisinin işleyişini çözmüş ve onu kendi yararına kullanan bir sanatçı nasıl aktivist ve yaptıkları nasıl yeraltı sanatı olarak isimlendiriliyor anlamıyorum. Banksy ismini en son nerede duydum sizce? Idol ve NCT isimli K-pop gruplarının şarkılarında. Nude isimli şarkıda parçalanan esere gönderme yapılıyor. NCT'nin Fact Check isimli şarkısında Banksy gibi "ben de çerçeveleri aşıyorum" sözü yer alıyor. Asiliğin K-pop'a kadar ulaşmış Banksy'cim. Ne kadar eleştirelsin. Check this, let's go check that. Banksy'nin eleştirisi bana Doki Doki Literature Club, Doki Doki Edebiyat Kulübü isimli bilgisayar oyununu hatırlatıyor. Karakterinizin yaptığı tercihlere göre hikaye şekilleniyor. Odak nokta romantik ilişkiler. Bu oyun sadece görsel roman değil, aynı zamanda ilişki simülatörü türüne giriyor. Çoğunlukla yarı çıplak ve güzel çizilmiş kadın karakterlerin oyuncuya aşık olduğu oyunlar anlamına geliyor. Kız tavlama simülasyonu ya da flört simülasyonu olarak da anılıyor. 2017 yılında çıkan bu oyunun hayranı çok. Çünkü oyunun ortasında anlıyoruz ki ana karakterin peşinde olan kızlar aslında akıl hastası ve kulübün başkanı Monica tarafından yönetiliyorlar. Monica oyuncuyla doğrudan konuşarak bilgisayar oyununu ele geçirmeye çalışıyor. Bu oyun ilişki simülasyonu türüne getirilmiş büyük bir eleştiri olarak görülüyor. Oynadım ve pek de keyif almadım. Ara verip 9 ay sonra tekrar oynamayı denedim ve neden kültleştiğine bir anlam veremedim. Çünkü önünde sonunda gerçekten bir flört simülasyonuydu. Oyunda lise öğrencisi bir erkek olarak kızlara sarılıyor, bacaklarına bakıyor, çoğu dizide ya da filmde görmeye alışkın olduğumuz sahneleri yaşıyordum. Sonunda kızlardan birinin manyak çıkması, oyunu ele geçirmeye çalışması durumu farklılaştırmıyordu. Şok ve sürpriz unsuru bir eseri eleştirel yapmaya yetmiyordu. Tıpkı Banksy'nin ya da Damon Hirst'ün yaptığı gibi NFT olarak satılan eserleri yakmak ya da açık arttırmada satıldıktan sonra eseri parçalayıp 25 katına tekrar satmak eleştirel değildi. Evet, ironik, hatta komikti. Ama eleştirel değil. Andy Warhol'dan da aynı şekilde bahsedebiliriz. İnternette arattığında makineleşmiş hazırcı insana eleştirdiği yazıyor. Benim için reklam ajansı sahibi gibi bir şeydir Warhol. Seks, ekranda ve sayfaların arasında, çarşafların arasında olduğundan daha heyecan verici diyerek seksin büyük bir görsel ve basılı pazarlama aracı olduğunu çekinmeden söyler. Dedim ya, ajans sahibi. Warhol kişisel stüdyosunun adını Fabrika koydu ve şu anda isimlerini bile hatırlamadığımız filmlerinde de oynattığı kişilere sanat eserlerini yaptırdı. Başka kim bunu yaptı biliyor musunuz? Damien Hirst. Sanat galerisinde Newport Street Gallery'de çalışan stüdyo asistanları eserlerini yapar Hirst'ün. Bu da bilinen bir gerçektir. Sanat dünyasının dahi isimlerinin başka bir ortak yönleri daha var. Yaptıklarından bahsederken kullandıkları değil. Ali Gürel'i seksi bir sanat fuarı istiyor. Thomas Hoving sanat seksidir diyor. Warhol pazarlanabilir seksten bahsediyor. Sanatta ve finansta güçlü olan bu erkekler işlerini cinsel referanslarla anlatıyor. Sizce bu tesadüf mü? Sanatın finanslaşmasındaki büyük isimlerin erkek olması ve seksten bahsetmeleri günümüzde sanatı da avucunun içine almış finans sektörünün ve kapitalizmin en büyük karakteristiğini ortaya koyuyor. Cinsiyetçilik. Finanslaşma kavramını ilk kez Ahretliğim D'den duydum. Yüksek lisansta bitirme tezini sanatta iş gücü ve 2008 krizi üzerine yazdı. Finanslaşma, kurumsal yatırımcıların, finansal araçların, finansal motivasyonların ve finansal aktörlerin hayatımızın her alanına yayılması demekti. Örneğin teknoloji ürünleri yapan şirketin sahibi finansal elit Steve Jobs, uluslararası tanınan bir ünlü oluyordu. Ya da Hıdrellez'de komşunun 10 yaşındaki kızı dilek olarak kağıda yeşil dolarlar çiziyordu. Finansal güdüler, büyüme, kar etme, rekabet, kazanma, en kutsal aksiyonlara dönüşüyor. En önemli ve en büyük motivasyon karların artması. Bu artış işçilerin gelirine el koyma, gelir eşitsizliğini arttırma ve borca batma pahasına da olsa gerçekleştirilmeye çalışılıyor.
Toplumda herkes kendini girişimci olarak tanımlıyor. Eskiden sadece üst düzey yöneticilerin, ayrıcalıklı kesimden insanların ya da sürekli sabit gelirlilerin yaptığı yatırımları ya da aldığı riskleri herkesin yapması beklenir. Bu teşvik edilir. Kumarhane kapitalizmine dönülmüştür. Ekonomik krizler sık sık yaşanır. Batmalar, çıkmalar sıradanlaşır. Bu risk almalar dünyasının, finans endüstrisinin kültürünü Linda McDowell testosteron kapitalizmi olarak tanımlar. İngiliz profesör, Birleşik Krallığın finans merkezi olan Londra'da büyük finans merkezlerinde gözlem yaptı. Çalışanlarla röportajlar yaptı. Aylarca çalışma ortamlarını inceledi. Sonunda finans merkezlerinde abartılı maskülen bir dilin ve davranış biçimlerinin kullanıldığını, cinsel şakaların, yüksek sesli ve agresif konuşmanın doğal karşılandığını ve cinsel tacizin görüldüğünü yazdı. Örneğin yükselen piyasalardan kalktı, sertleşti diye bahsediliyor, gider taleplerini abartmak, kartlara tecavüz etmek olarak isimlendiriliyordu. Pardon, bir dakika. Türkçe'de finans jargonunda aklınıza gelen terimler var mı? Varsa yorumlara yazar mısınız? Çünkü ben çok bilmiyorum. Sheila Jeffries finans sektöründe kadınların erkeklerle eşit olamayacağını, çünkü sosyal alışverişlerin hala golf kulüplerinde, büyük futbol kulüplerinin suitlerinde ve striptiz kulüplerinde, yani erkeklere özel alanlarda gerçekleştiğini öne sürüyor. Avustralya'da ve Londra'da finans sektöründe yöneticilerin yabancı müşterileri striptiz kulüplerine götürdüğüne dair araştırmaları var. Şimdi sanat parayla kirlenmemeli gibi romantik bir inanışı savunmuyorum. Sanatsal emek doğuştan yetenekli, yaratıcı bir kişiliğin ifadesi olarak paraya bulaşmamalı gibi gerçek dışı bir tezim de yok. Sanatın finanslaşmasının ve sadece kar odaklı olmasının arkasındaki isimleri ve mekanizmaları göstermeye çalışıyorum. Erkek olmayanları dışlayan sanat dünyasını deşifre etmeye çalışıyorum. Kumarhane kapitalizminin ve finanslaşan sanatın cinsiyetçi olduğunu belirttik. Sanat dünyasındaki erkekler, fuarlar, özel koleksiyonlar, cinsellik ve dahi olmakla meşgulken kadınlar ne yapıyor? Lisansta ve yüksek lisansta sanat üniversitelerine gittim. Yani okuldaki herkes sanat okuyordu. Fark edeceğiniz ilk şey öğrencilerin %70'den fazlasının kadın olduğuydu. 2016'dan beri çalıştığım sanat galerilerinde, Saatçi Galeri, White Cube, Debevit, Showroom gibi sanat galerilerinde aynı şekilde çalışanların %80'i kadındı. Kadın emeğiyle ayakta duran sanat dünyasında 2019 yılında sanat, müze, maaş şeffaflığı başlıklı bir Excel tablosu dolaşmaya başladı. Katılımcılar çalıştıkları sanat kuruluşunun adını, görevlerini, işe başladıklarındaki maaşı ve şu anda aldıkları maaşı yazdılar. Yüzlerce kamu ve özel kuruluşta çalışan isimsiz kişi katkıda bulundu. Bu belgenin sirkülasyonunu sağlayan kadın küratörlerden Michelle Miller Fisher, tabloda okunması en zor rakamların ücretsiz çalışan insanların girdiği sıfırlar olduğunu söyledi. Emeğe değer verilmediğini hissediyorsunuz. Aynı zamanda insanların korkunç derecede küçümsendiğini görüyorsunuz, dedi. Zaten başka bir sanat kolektifi, Borçlu Kültür Emekçileri ismindeki kolektif, Metropolitan Sanat Müzesi'nin eski yöneticisi Glenn Lowry'nin müzedeki bir eğitim asistanından 48 kat daha fazla maaş aldığını ortaya çıkarmıştı. Bence sanatta iş gücünün değersizleştirilmesinin en büyük nedeni sanatsal emeğin doğal ve içsel bir çare olarak görülmesi. Tıpkı kadınsılaştırılmış ev içi emek gibi. Yemek yapmak, çamaşır yıkamak, kadınların doğal çağrısı ve kadınsı özelliklerin bir uzantısı olarak düşünülmüştür. Aynı şekilde sanatsal emek de öznenin doğasından, doğuştan gelen dehasından veya yeteneğinden kaynaklanan bir ilgi alanı olarak görülüyor. İş sayılmıyor. Bu nedenle sanat çalışanları düşük maaşlar alıyor, yarı zamanlı çalışıyor, iş kanunlarının korunmasından yoksun kalıyor, sendikasız oluyor,
kısa vadeli işçiler oluyorlar. Warhol, Hearst ve saydığımız müze direktörleri erkekler bu yüzden mi yaptıklarından bahsederken sanat kavramının altını çizmiyor, kâr etmekten, ticaretten ya da VIP'lerden konuşuyorlar. Sanat kadınsılaşmış bir alandı ve para kazanan erkekler kendilerini ve emeklerini bu şekilde koruyorlardı. Örneğin dünyanın en eski kulüplerinden sayılan 1831'de Londra'da kurulmuş Garrick Kulübü. Ayrıcalıklı ve elit bir kulüptür. Mart 2024'e kadar sadece erkeklere özeldi bu kulüp. Bu ve benzeri kulüpler sanat dünyasının köküne işlemiş cinsiyetçiliği ve yalnızca erkekler girebilirciliği apacık gösteriyor. Sanatsal iş gücüne hak ettiği değeri vermek yerine bir avuç ayrıcalıklı adamı diğerlerinden ayırıp saygınlaştırıyor ve sömürenler olarak sömürüye dahil ediyor. Verdiğim tüm örnekler Batı Avrupa'dan veya Kuzey Amerika'dan. Türkiye'de sanatçı ya da sanatsal iş gücü denildiğinde dizi ve filmlerde çalışanlardan ve onların sendikal haklarından başka bir şey akla gelmiyor. Kültür sanat işçilerine dair çeviri makalelerden ya da basılmış kitapların yorumundan başka araştırma yok. Ressamların, koleksiyonerlerin, müze personelinin ya da bağımsız küratörlerin iş gücüne dair hiçbir şey bilmiyoruz. Magazin dergilerinde çıkan ışıltılı sergi açılışlarından, büyük ailelerin kurduğu vakıfların ya da sanat galerilerinin yaptıklarından ibaret sanat dünyasına dair bildiklerimiz. Aslında Türkiye'de sanat dünyasında yer alanlar da Avrupa'daki ve Kuzey Amerika'daki sanat dünyasını aynen böyle ışıltılı sanıyordu. Türkiye'de çalışan kültür sanat işçileri için çalışma koşulları sadece Türkiye'de berbat. Benim tanıştığım çalışanların hepsi Avrupa'ya gıptayla bakıyor. Sanat dünyasının kurallarının orada bambaşka işlediğini, yeteneklerinin keşfedileceğini düşünüyorlar. 2022 yılında Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'na gittim. Yüksek lisans bitmişti, İstanbul'da çalışmayı düşünüyordum ve sanat galerilerinin sahipleriyle görüşüyordum. Öncelikle Contemporary İstanbul'un 2022'deki durumunu anlatayım size. Ünlü ve zengin sanatçı Jeff Koons davetliydi ve İstanbul'a dair daha önce hiç duymadığımız şu dahice lafları söylüyordu. Doğu ve Batı'nın buluşma yeri, uluslararası ticaret ve teknolojinin buluşma noktası olarak dünyaya açıldı. Sanatçılar, galeriler için harika bir fırsat bu. Bundan sadece olumlu şeyler çıkacak. Kariyeri büyük balon köpek heykelleri üzerine kurulu bir sanatçıdan da daha derin bir konuşma bekleyemeyiz zaten. Tabii ki kimse Koons'tan şikayetçi değildi. Çünkü Kuzey Amerika'da takdir edilen, uluslararası platformda bilinen bir sanatçıydı. Peki bu dediklerini anlamlı mı kılıyordu? Hayır. Ama bu durum Türkiye'deki sanatçıları ve koleksiyonerleri eleştiri yapmaktan alıkoyuyordu. Ben çok ünlü bir sanat galerisinin standında galeri sahibiyle konuşmayı bekliyordum. Kadınla önceden konuşmuştuk ve sözleşmiştik. Onu beklerken galeride çalışan, sanat okumuş kişilerle ve galeri için çalışan ressamlarla konuşmaya başladım. Hepsi durumundan şikayetçiydi ve bana sürekli neden döndüğümü soruyorlardı. Şimdi onları da anlıyorum. Galeri sahibiyle konuşurken kadın bana çalışanların hepsinin durumu iyi. Herkes zevk için çalışıyor. Şampanyalarla dolu bir dünya burası demişti. Bu nasıl bir iş görüşmesiydi? Sana düşük maaş vereceğiz demiyordu da sanatı hobi haline getirip çalışanların emeklerini küçültüyordu. Excel tablosunda gördüğümüz rakamların nedenini kadının ağzından duymuştum. Sanıyorum şampanya içmek çalışanların evini geçindirmeye katkıda bulunmuyordu. Şikayetçiydiler. Tıpkı Londra'da ve dünyanın her tarafında olduğu gibi. Örneğin Hong Kong'da bir müzede çalışan arkadaşım da aynı iş koşullarından ve maaşından şikayetçiydi. Ona global sanat dünyasının koşullarının bu olduğunu anlatmaya çalıştığımda hayır, orası Türkiye olduğu için durum böyle demişti. Ama ardından maaşını arttırmamak için onu işten çıkmaya zorladılar, zorbalığa uğradı ve istifa etmek durumunda kaldı. Yerine daha ucuza çalışacak, yeni mezun olmuş birini işe aldılar. Hem Hong Kong'daki arkadaşım hem Türkiye'de çalışanlar hepimizin kültür sanat işçileri olarak aynı paydada buluşabileceğini hayal edemiyorlardı.
Hayal gücündeki bu sığlık sadece kültür sanat çalışanlarına özel bir şey değildi gerçi. Günlük hayatta sık sık duyduğumuz yanlış analojilerin ve haksız karşılaştırmaların bir uzantısıydı bu. Örneğin sanat fuarında tanıştığım galeride çalışanlardan biri Ankaralı olduğumu ve Londra'da okuduğumu duyunca şu soruyu sormuştu. Ben Erasmus değişim programıyla 3000 nüfuslu bir Alman köyüne gitmiştim. Sonra İstanbul'a döndüğümde kalabalığa ve şehir hayatına alışmam çok zor oldu. Sen şaşırmadın mı? Sence 3000 nüfuslu Alman köyüyle Türkiye'nin başkenti nasıl bir olabiliyor? Bunu bir konuşalım mı? Hadi bunu bir tartışalım. Sen Ankara'yı nasıl hayal ediyorsun? 3000 nüfuslu Alman köyüyle karşılaştırıyorsun. Ama Ankara'da yaşamış insanlar bile bu manasız, gerçek dışı karşılaştırmaları yapıyordu. Çocukluk arkadaşım şu soruyu sormuştu. Londra İstanbul'a mı benziyor? Hayır demiştim. Küstahça, ne yani Londra'yı Ankara'ya mı benzetiyorsun diye yanıtlamıştı. Ankara başkenti ilan edilmeden önce 1923'ten önce tarih sayfalarında yer alan bir şehir değildi. Bu şehrin Londra ile kıyaslanması bize neyi kanıtlayacaktı? Evet, Londra'da Damon Hirst'ü temsil eden galeride White Cube'de çalışabiliyordun ya da Charles Saatçı'nın galerisinde çalışabiliyordun. Mezun olduğum üniversitede Charles Saatçı'nın mezun olduğu okula bağlıydı. Aslında baktığımızda dünyadaki sanat kurumlarının 1/3'ünden fazlası Kuzey Amerika ve Almanya'daydı. Buradan çıkan sanatçılar görünürlüğü en fazla olan sanatçılardı. Onu Britanya ve Fransa takip ediyordu. Bu nedenle Britanyalı bir sanatçıysanız ya da Britanya'da çalışıyorsanız batılı olmayan ülkelerden daha çok seçeneğe sahiptiniz. Yani büyük galerilerde büyük sanatçılarla çalışma olasılığınız tabii ki daha yüksekti. Ama daha bilinir yerlerde çalışmak, çalışma koşullarınızı daha iyi yapmıyordu. Bir sanatçı ya da sanat emekçisi olarak düşük maaşlara ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkumdunuz. Bu dediklerim inandırıcı gelmiyor olabilir. Ne yani? İngiltere ve Türkiye'de koşullar aynı mı? Buna mı inanacağız? Çünkü uluslararası arenada adını duyuran Hüseyin Çağlayan gibi Türk sanatçılar Londra'ya dair şu tarz açıklamalar yapıyor. Londra'da farklılıkları kabul eden, hatta kutsayan bir kültür var. Mesela İstanbul'da yaşayan bir İngiliz'e kesinlikle yılın modacısı ödülünü vermezler. Bana 2 kere verdiler. Londra'da yaşayan bir Türk'e. İngiltere'de mesela kriket takımının kaptanı, ki inanılmaz İngiliz bir oyundur kriket, Nasser Hüseyin gibi bir Müslüman olabiliyor. Daha geçen hafta İngiliz siyahilerin %65'inin sağlık çalışanları tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını, %60'dan fazlasının etnik kökenleriyle terk edemediğini ve %59'unun haksız tutuklama karşı karşıya kaldığını istatistiklere bakarak konuştuk. İngiliz siyahiler ayrımcılığa uğrarken Türk Hüseyin Çağlayan ya da bahsettiğim Müslüman Hintli nasıl ait hissediyordu kendini Londra'ya? Ben 5 yıl boyunca İngiltere'de lisans ve yüksek lisans okurken gelecekte bir yerlere gelmemi sağlayacak umuduyla farklı sanat galerilerinde, film şirketlerinde ya da sanatçıların yanında ücretsiz olarak çalıştım. Mezuniyet günümde bile törenden sonra bir sanat galerisiyle görüşmeye gitmiştim. Ne zaman tam zamanlı ve ücretli bir iş fırsatı çıksa odadaki tek Avrupalı olmayan kişi olarak ben reddediliyordum. White Cube'de de böyle olmuştu. Polonyalı bir kızla aynı departmanda çalışıyorduk ve eğitimlerimizle iş tecrübelerimiz birbirine çok yakındı. CV'lerimiz çok benziyordu yani. Yeni bir pozisyon açıldığında yöneticimiz duraksamadan onu iş görüşmesi için hazırlamaya başladı. Benim adım bile geçmedi. İşten ayrılmadan önce yöneticimize bana önerebileceği sanat kurumlarını sordum. Sana bir liste atarım dedi ama o liste hiçbir zaman gelmedi. Hatırlattım, yine bir yanıt yok. Çünkü önereceği kurumlardan da geri çevrilecektim. Kibarlık yaparak başından hiçbir yer önermemeyi uygun görmüştü. Kriket kaptanı olan Müslüman Hintli ile temel farkım neydi? O çok mu yetenekliydi? 1999-2003 yılları arasında İngiliz kriket takımının kaptanlığını yapan Nasser Hüseyin, Prens Muhammed Ali Khan Valaj'ın soyundan geliyordu. Hintli prens 18. yüzyılda Hindistan'ın ticaret limanlarını ele geçirmeye çalışan İngiltere ve Fransa arasındaki savaşlarda
İngiltere'nin yanında yer almıştı. Onun yönetimi altında bölgede İngiliz Doğu Hindistan şirketinin, yani Hindistan'ı İngiltere'nin sömürüsü haline getiren şirketin gücü arttı. Ayrıca prens İngiliz bir finansman tarafından yaptırılan sarayda yaşadı. Hintli Müslüman, sömürgeci güçlerle çalışan asil bir aileden geliyordu. Londra'da tabii ki de evinde hissedecekti. Peki Hüseyin Çağlayan kimdi? Benimle aynı okuldan mezun olan yetenekli Türk modacı Londra'yı evi bellemişti. Bir röportajında ailesinden bahsederken Kıbrıs'ta imparatorluk gibi bir şey oldular dediğini okudum. Lefkoşa'daki Çağlayan bölgesi adını bu aileden alıyordu. Spekülasyonda bulunmak istemiyorum. Ama Kıbrıs'ta güçlü ve köklü bir aileden bahsediyoruz. Soner Yalçın, Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı isimli kitabında Kıbrıs'ın Yahudiler için her zaman önemli bir ada olduğunu, Kenan ülkesi sınırlarına dahil olduğunu yazar. Yani Tevrat'a göre Filistin gibi vaat edilmiş topraklardı Kıbrıs. Şimdi kelime kelime alıntılıyorum. Kıbrıs konusunda analiz yaparken Yahudi etkenini hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Tekrarlıyorum, kimseyi bir şeyle itham etmek istemiyorum. Sadece Londra'yı evi belleyen, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da nam salmış isimlerin ayrıcalıklarını ortaya koymaya çalışıyorum. Bu ayrıcalıklar erkek olmak, köklü bir aileye sahip olmak, kişi eski sömürge ülkelerindense sömürgeciye destek vermiş olmak, daha uzayıp gidiyor. Ayrıcalıklı olmak bu insanları yeteneksiz yapmıyor. Ama ayrıcalıklarının farkında olmadan genellemeler yapıyor ve kültür sanat çalışanlarının sömürüsüne dayalı bu sistemi koruyorlar. Türkiye'de kültür sanat çalışanları olarak gerçekçi olmayan bir Avrupa'nın hayaline kapılmayalım. Ya da kültür sanat alanında Türkiye'de sürünmek yerine orada sürünmeyi tercih etmeyelim. Batılı ve batılı olmayan büyük ve güçlü sanat kurumlarındaki sömürüyü bitirmeye çalışalım. Şampanyalarla şerefe yapmak ve zengincilik oynamak yerine bir araya gelerek iş gücümüzü değerli kılacak, sürdürülebilir yollar arayalım. Daha güçlü olacağımıza, özellikle kadın emeğinin sömürüsüne dayanan bu sektörü değiştirebileceğimize inanıyorum. Hatta bundan eminim. Namburgesai. Namburgesai. Check the words, go check that. Check that. Check that.